Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün piyasalar yine tarihi bir dönüm noktasında. ABD ve İsrail İran'a saldırdı. İran lideri Hamaney hayatını kaybetti. Netanyahu operasyonun gerektiği sürece devam edeceğini açıkladı. ABD ise bunun uzun soluklu, çok günlü bir operasyon olacağını tanımladı. Bu da piyasalar için çok risk teşkil ediyor. Altın ve Bitcoin tarafında ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bugün size Bitcoin, dolar ve Türkiye piyasasının neler olacağını senaryo anlatacağım. Hem de eğitim serimizde olan EMA'larda devam edeceğim. Şimdi önce bir büyük resmi görelim arkadaşlar. Cumartesi sabahı ABD ve İsrail koordineli bir operasyon başlattı. İran da buna karşılık olarak Orta Doğu'daki 6 ABD üssünü Katar, Kuveyt, Baye, Bahreyn, Irak ve Ürdün'deki üsleri vurdu. Şimdi devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nı kapattığına dair doğrulanmamış haberler var. Bu tek başına küresel petrol arzının %20'sini şu anda tehdit ediyor durumda. Özellikle bizim gibi enerji ithalatçısı olan ülkelerde bu ciddi sıkıntı yaratır. Türkiye'nin de dezenflasyon politikasına zaten çok sağlam gitmiyordu. Derinden etkileyeceğini açıkçası düşünüyorum. Dünle bugün Bitcoin düştü, sonra çıktı. Dediğimiz hareketleri yaptı. Grafiklerde onu analiz edeceğiz. Ama asıl tepki pazartesi olacak. Daha sonra dediğim gibi pazartesi günü işlem açmanızı şiddetle öneririm. Şimdi global piyasalardaki genel bilgileri verdikten sonra bugünkü eğitim serimizin ilk bölümü olan EMA'ları anlatmaya başlayayım. Şimdi EMA'lar üstel hareketli ortalamadır. Kurumsal yatırımcılar açıkçası bu çizgilere bakar. Hedge fonlar bu çizgilere bakar. Piyasa yapıcılar bu çizgilere bakar. Bugünden sonra siz de bu çizgilere bakacaksınız arkadaşlar. Bakmak zorundasınız. Ben grafiklerde 4 tane EMA kullanırım. 8 EMA, 21 EMA, 50 EMA ve 200 EMA. Şimdi 20 EMA kısaca anlatmak gerekirse 8 EMA daha doğrusu çok küçük vadeli alçak işlemler kullanılacak EMA. Fiyatın daha küçük zaman dilimlerinde bir saatlikte gibi hani 2 saatlikte yönünü gösterir. 50 EMA orta vadeli yöndür. Bu büyük kurumlar bu çizgiden alım ya da satım kararı verir. 200 EMA ise savaş alanını ikiye ayırır arkadaşlar. Fiyat üzerinde ise boğa bölgesi, altındaysa ayı bölgesidir. Bu kadar basit. Şimdi grafik üzerinde EMA'ları nasıl ekleyeceğinizi, nasıl kullanacağınızı size çok basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi önce göstergeler kısmında arkadaşlar ağırlıklı hareketli ortalama yazıyoruz, zaten çıkıyor. Bunları tıkladıktan sonra grafiğinize ekliyor. Yalnız bu e, TradingView'in Pro versiyonunda muhtemelen var. Ücretsiz versiyonda birden fazla indikatör ekleniyor mu açıkçası bilmiyorum. Ona bakmanız lazım. Öncelikle EMA'larınız üzerinde ayarları yapıyorsunuz. Stil kısmında hangi rengi kullanmak istiyorsanız, sizin daha fazla grafikte baktığınız zaman bu 20 günlük EMA diyebileceğiniz, aklınızda kalabileceğiniz renkleri seçin. Burada EMA'nın uzunluğunu yazıyorsunuz. Yani kaç günlük EMA olsun? Bu 8 günlük. İkinci EMA'mı seçiyorum. 20 günlük. Üçüncü EMA'm 50 günlük. Dördüncü EMA'msa 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalama grafiğime ekliyorum. Şimdi Bitcoin grafiğine bakarsak şimdi öncelikle genel bir resme bakalım. Dün ben size ne dedim? Dedim ki buradan herkes short gelmesini bekliyor. Bu short'u yedirirler mi? Ben yedireceklerini düşünmüyorum ki yedirmediler gördüğünüz gibi. Dün biz bunu konuştuğumuzda 63.295 dolar seviyelerindeydi. Bir anda 68.200 dolara kadar çıktı. Şimdi mantıken şu anda böyle bir yükseliş beklenir mi? Beklenmez arkadaşlar. Bunlar tamamıyla işte fiyattaki market yapıcıların piyasaya olumlu bir haber varmış gibi insanları içeri çekmesi, olumlu bir hava yaratması. Sonrasında da grafikte gördüğünüz gibi fiyat nereye gidecekse hızlı bir şekilde git. Dün dediğim gibi burada bir boğa bayrağı var. Gördüğünüz gibi. Hatta dediğim gibi bakın ben 69 bin lira kadar gitmesini beklerdim aslında. Hatta şurada şöyle bir likidite almasını beklerdim ama
Muhtemelen şurada bir şeye takıldı bu. Oraya geçemedi. Onu şimdi size göstereceğim. Ama öncelikle 8 EMA ile başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi 8 EMA grafiğe yapışır arkadaşlar. Grafiğin yönüne doğru hareket eder ve bu bize ne gösterir? Eğer ki 8 EMA'nın üstüne çıkıyorsa grafik ve fiyat artar. 8 EMA'nın altına düştükten sonra fiyat düşer. Kısa vadede. 20 günlük EMA daha yavaş çalışır ama daha garanti fiyat hareketleri size sunar. Çünkü 20 günlük fiyatın ortalamasını alır size. Burada önemli olan arkadaş şudur. Bunların kesişimi. Kesişimden kastım şu. Hatta şurada bir iki örnek bakalım. Fiyat nasıl hareket etmiş. Şuradan bakarsak ilk kesişim şurada olmuş örneğin. Şurada olmuş bakın. Fiyat 88.000 seviyelerinden ikinci kesişime kadar aldınız. Tutsanız bakın şuraya atalım. Yani şu bölümden alsanız 88.000'den kesişimde satsanız 93.000 dolara kadar 88.000'den 5.000 dolarlık bir yükseliş burada kar olarak sizde cebinize girecekti. İkinci kesişim ortalama şurası. Aşağı kesmesi de yine burası. Baktığınız gibi 90.000 dolardan 95.000 dolara kadar yine bir kar 5.000 dolarlık bir kar marjı bırakıyor. Şimdi bu demek değildir ki şurada kesti. Yani şu bölgede arkadaşlar şimdi yine en çok yapılan hatalardan bir tanesi bu. Fiyat burada kesiyor. Siz bekliyorsunuz ki fiyat buradan uçsun. Yani böyle bir şey mümkün değil. Bunu her seferinde size defaatle tekrarlayacağım. Çünkü şimdi burada birçok insan bu işleme long açıyor. Fiyat buradan uçmasını bekliyor. Ama ben bu piyasada para kazanmak o kadar kolay değil. Ne yapmışlar adamlar? Bakın bir vurmuşlar aşağıya. Bir çıkartmışlar. Oh demişsiniz gidiyor. Bir daha vurmuşlar. Bir daha vurmuşlar. Ondan sonra gitmişler. Yani piyasaların genel tavrıdır bu. Kanırtmadan piyasa size istediğini vermez. Burada açıkçası aç gözlüleri avlıyorlar. Yani hızlıca hemen işleme gireyim, en dipten alayım, en tepede satayım falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Dip tepe kovalamayın. Kaldıracınızı düşük tutun. Yani spot alacaklar için bir şey demiyorum. Yine spot alacaklar alabilir tabii. Şuradan aldıkları spot Bitcoin şuraya kadar düşmesi onlarda çok ciddi bir zarar bırakmaz ama tutup da buraya 10x 20x kaldıraç yeden adamı lik eder. Yine şöyle bir kesişim var şurada yine. Bakın yine aynısını yapmış. Hatta şurada şu bölgede yanlış görmüyorsam. Yine buradan gitmiş bakın bir likidite almış. Likidite arkadaşlar piyasanın yakıtıdır. Piyasa bir yöne gidecekse yukarıya da aşağı önce bir likidite alır. Yakıtını alır. Ondan sonra gitmesi gerektiği yere kadar gider. O yakıt alacağı süre ne kadar uzundur, ne kadar kısadır bilemezsiniz. Market yapıcının acelesi vardır. Şöyle yukarı doğru bir fitil atar ya da şöyle aşağı doğru bir fitil atar. Ondan sonra devam eder. Market maker'ın acelesi yoktur. Burada sizi günlerce, haftalarca oyalar, bir range'in içine sokar. Cebinizdeki bütün parayı alır, ondan sonra devam eder. Burada da işte dün anlattığım konular öne çıkıyor. Strateji ve sabır. Şimdi 8.21'in çalışma mantığı kısa vade dediğim gibi böyle. 50 günlüğü açalım. 50 günlük hareketli ortalama daha sağlamdır. Daha geç tepki verir. Ama işlem hareketini daha iyi okuyabilirsiniz burada. Yani 50 günlük hareketli ortalama bakın. Geldi fiyat. 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Buradan 97.000'e gitti. Kırdığı yer 93.650. Yani şu mu şurada kırmızı aşağı indi diye 50'nin altına kırdı işlem açayım gibi sakın düşünmeyin. Mum kapanışını kesinlikle bekleyeceksiniz. Yani bu hangi zaman diliminde olursa olsun mum kapanışını bekleyeceksiniz. FOMO'ya kapılmayacaksınız. Yani bu mum buraya kadar gelip buradan bir geri çeker, bir sonraki mumda yukarı gider, sizi yine stop eder. Görüyorsunuz burada 50'nin altında, 50'nin altında, 50'nin altında gelmiş burada. Şimdi şurada üstüne atmış. Diyebilirsiniz. 50'nin üstüne attı. Artık ben işlem açayım burada. Hayır.
Bu tek başına bizim için bir alım fırsatı değil. Neden? Çünkü hacim desteklemiyor. Şimdi 50'nin üzerine atmış da şu alt taraftaki hacimlere bakar mısınız? Hacim yok. Yani şu üstüne attığı mumun hacmine bakın. Yani bir önceki e, yeşilin ve kırmızı neredeyse aynı seviyede ki ondan sonraki e, gelen mumların hacimleri şunlar. Onun neredeyse 2 katı. Gördüğünüz gibi 4, 8, 12 saat sonra tekrardan altına kırıyor. Şu hareket işte arkadaşlar size içeri çekme hareketi. 50'nin üzerine çıktı. Siz diyorsunuz ki oh bundan sonra artık yukarı gider. Hatta bakın 4, 8, 12, 16, 20, 24, 24 saat. Bir gün EMA 50'nin üzerinde kalmış. Şimdi siz şu hacim okumayı bilmezseniz bir gün bunun üzerinde kaldığı işlemi açarsınız. Sonraki gün bir uyanırsınız paranız pul olmuş. Şöyle bir mum görmeniz lazım arkadaşlar. Yani bir yükseliş dalgası görecekseniz özür dilerim şunları bir sileyim. Şöyle bir mum görmeniz lazım. Bakın bir önceki büyük düşüş mumundan daha uzun hatta aynı seviyede. Bakın şuna. Bu mum böyle bir teyit mumudur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dediğim gibi burada sizi aldılar içeriye ve ondan sonra şelale aşağı kadar gördüğünüz gibi. Gelmiş burada yine dün konuştuğumuz gibi 60 bin dolarda bir destek bulmuş kendine. Buradan yine 50 EMA'ya kadar gitmiş. 50 EMA'nın üstüne çıkamamış. Gelmiş bir daha aşağı vurmuş. Gelmiş üstüne çıkmaya çalışmış. Bu sefer üst tren bandına dokunmuş. Gelmiş yine 50'nin altına, 50'nin üstüne, 50'nin altına alt tren bandı, üst kanal bandı, alt tren bandı. Şu anda 50'nin üstüne çıkmış. Fakat şu anda yine aşağı vuruyor. Dediğim gibi yani bu düşüş bizim beklediğimiz bir düşüştü. Şimdi size çok daha kritik bir EMA'yı göstereceğim. Şimdi bu fiyat buradan niye döndü biliyor musunuz? Bakın 200 EMA'ya temas etti çünkü. 200 EMA da size %90 garanti fiyat hareketi sunar. Bir fiyat eğer ki 200 EMA'nın üzerindeyse bilin ki o fiyat artık alıcıların olduğu boğa piyasasına girdiği fiyattır. Ama altındaysa kaçın arkadaşlar oradan. Bakın şurada 91.800 civarında EMA'yı aşağı kırmış. Sonra bir EMA'yı reteste gelmiş. Yaklaşamamış bile. Ondan sonra hareketi görüyorsunuz. Yani nereden? 90 bin dolardan 60 bin dolara kadar aralıksız düşmüş. Şu anda da yine gelmiş. Dediğim gibi şu dün savaş oldu. Bitcoin çok sağlam durdu. Bakın düşmüyor. Artık biz buradan long girelim ya da savaş oldu. Biz buradan artık bak short girelim kesin düşecek diyenleri avladıkları. Şimdi önce longçuları avlar, shortçuları avlarlar. Sonra gelirler longçuları avlarlar. Bu eğer ki 200 EMA'nın üzerine gelip gün kapatsaydı ben o zaman derdim evet Bitcoin olumlu çok da iyi durdu. Ama maalesef yine 200 EMA'ya geldi gibi buradan tekrardan aşağı süzülüyor. EMA'ların mantığı kısaca bu arkadaşlar. EMA'larla ilgili sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada gerçekten öğrenmek isteyen, kendine bir ek gelir kapısı açmak isteyen kişilere ben memnuniyetle destek olurum. Şimdi altın grafiğinde hareket nasıl ona bakalım. Çizdiğimiz çizgileri silelim. Önce 200 EMA'yı altın üzerinden bakalım. Altın Bitcoin'den daha volatil. Bu sebeple hareketleri dün dedim daha da hızlı olabiliyor. Yani gördüğünüz gibi 200 EMA'nın altına sarkıyor ama bir bakıyorsunuz tekrar üstüne çıkmış. Sarkıyor tekrardan üstüne çıkmış. Şu anda 200 EMA'nın üzerinde 4 saatlikti. Günlükte bakalım. Günlükte hala çok bullish arkadaşlar. Yani dediğim gibi bakın 200 EMA'sı bunun günlükte 4294 seviyelerinde. Oradan oraya artık şu düşüşte bile oraya yaklaşamamış. Bu muhtemelen 300 günlük hareketli ortalamaya falan denk geliyor. Diğer EMA'lara bakalım. 8.21'e bakalım.
Ya o ne yapmış? Bakın altında 8.21. Kestiği yer neresi burası? 4.940. Şimdi 4.940 dolarda altın kesişim vermiş. Yani siz 4.940 dolarda altını alsaydınız şu anda altın 5.200 seviyelerinde arkadaşlar. Yani 300 dolarlık bir kar marjı cebinizdeydi şu anda. Aldığınız lot sayısına göre ya da altın gramajına göre fiyatının kar marjınız değişirdi tabii. Şimdi şurada bakalım. Mesela burada bir kesişim vermiş aşağıya. Şu mumda. Ya bu mum kapanışını beklesiniz 5.189 dolar. Nereye kadar düşmüş? 4.400 dolara kadar. Güzel. Yani şu anda altında her şey açıkçası çok olumlu. EMA'lar hala kısa vadede de üzerinde kesişim vermiş. EMA 50'nin üzerinde. EMA 200'ün zaten üzerinde. Şu anda altın için çok olumsuz bir hava yok. Şimdi bazı bankaların da tahminine göre dün bak birkaç tanesini ben okudum. Ee, Bu 2-3 haftalık süreçte savaşın durumuna göre 5.500 ile 5.800 dolar aralığını altının test edebileceğini düşünüyorlar arkadaşlar. Ama burada çok önemli bir uyarı yapmak lazım. Hani dediğim gibi dün savaş çıktı altın uçacak diye işleme atlamak çok doğru değil. Jeopolitik riski zaten altın çok büyük bir ölçüde fiyatlamış durumda. Yani yeni bir çatışma haberi geldi. Fiyat zaten o beklentiye hareket etmişti. Şimdi gerçekleşince kar satışı olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani sell the nifty diye bir şey var. Artık haber buradan satılır. Büyük yatırımcı satar, küçük yatırımcı alır. Küçük yatırımcı zarar eder, büyük yatırımcı kar eder. Yani pazartesi açılışını dediğim gibi beklemek lazım. Piyasa eğer olumsuz algılarsa kısa vadede 5100, 5000 dolarlar hiç olası şey değil. Ee, Gelmesi zor değil. Ama Hürmüz Boğazı kapanma riski artar, savaş uzarsa 5600 hedefi çok daha güçlenir. Dediğim gibi tavsiyem 5600 dolar, 5500 doları bekleyeceğim demek değil. Pazartesi günkü piyasa açılışını beklemek. Şimdi biraz Türkiye'den bahsedelim. Öncelikle her zaman olduğu gibi yine savaşan ülkelerden biri bizim komşumuz. Hiç sekmez. Yani birçok uçak seferi iptal oldu. Bu da bizim Türk Hava Yolları, Pegasus gibi hisselerde pazartesi günü sert açılışlar yapabilir. Havacılık sektörü bundan etkilenecektir. Ayrıyeten jet yakıtı maliyeti de zaten çift taraflı buluyor. BIST 100 bu hafta zaten 1,5-2 dolar civarı, 1,5-2 1,5-2 civarında bir değer kaybetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Pazartesi için kritik destek oranında 13.500, 13.000 seviyeleriydi. Türkiye biliyorsunuz enerji ithalatçısı bir ülke. Petrol fiyatları yükselirse dezenflasyon programı ciddi baskı altına girer. Bu hem enflasyonu hem de faiz politikasını etkiler. Ama diğer bir taraftan da bakarsanız Aselsan gibi, petrokimya gibi, madencilik hisseleri gibi bu savaş sürecinde ciddi artışlar yaşıyor. Şimdi pazartesi günü ayrıyetten ABD ekonomisi büyüyor mu, küçüyor mu? İSM imalat verileri açıklanacak. 56 çıkarsa dolar zayıflar, altın yükselir. FED faiz kesme baskısı artar. Çarşamba günü yine ADP özel istihdam raporu iş piyasası ne durumda verisi gelecek. Zayıf veri gelirse Fed'in eli güçlenir. Cuma günü NFP yani tarım dışı istihdam haftanın en kritik verisi. Zayıf gelirse Fed faiz kesebilir. Bu BTC ve altın için çok güçlü yükseliş sinyali olur. Ee, Güçlü gelirse de maalesef tam tersi olur arkadaşlar. Savaş ortamında bu verileri göz önünde tutmak lazım. Zayıf istihdam verisi ve uzun soluklu savaş birleşirse altın 5600 hedefine çok hızlı gider. BTC için ise daha önce derin düşüş zorlasa toparlanma senaryosu güçlenir. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eminim sizin için umarım verimli bir video olmuştur. Siz de video ile ilgili yorumlarınızı, bana soracaklarınızı videonun altına, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Dediğim gibi savaş ortamında en tehlikeli his çabuk hareket etmeyelim arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırıyorum hissi.
Bu iş tarihler boyunca milyonlarca yatırımcının sonunu getirmiştir. Ben sizi elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum, çalışacağım da. Dediğim gibi siz benim dediklerimi dinleyin ama riskinizi ona göre ayarlayın. Kasanızı sıfırlamayın. Daha çok fırsat gelecek. Bu piyasalardan daha çok para kazanacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.